Burada mısınız? Herkes geliyor mu? Dilek Şenyurt Frankfurt, Almanya'dan özel abonem Dilek Şenyurt. Merhaba Dilek. Teşekkür ederim. Banu Kavaş nasılsın? Banu Kavaş sana dün bir şey yazdım. Cevabını alamadım. Moderatör olmak ister misin, istemez misin Banu Kavaş? Yani diğer arkadaşlar gibi. Çünkü zaman zaman moderatör o katılamayabiliyor, işi çıkıyor, gelemeyebiliyor, kalmasın boş. Sen de tecrübeli bir arkadaşımızsın artık. Banu, beni biliyorsun, yayınları biliyorsun. Ve şimdi İpek geliyor. İpek'ten önce girdim ben. İpek biraz gecikti, Kıbrıs'ta kendisi. İpek'i alalım yayına. İpek gel. İpek gel, İpek gel. Yayındayız İpek. Ya böyle yapıyorsun Bilal abicim ya. Hadi Erkenden gel. aşk olsun yani. Yüzün biraz karanlıkta kaldı. Ama mecburen burası çünkü şey değil, aydınlık değil biliyor musun? Çok mu karanlık? Kral dairesini mi açtılar sana? Yok, suite odada kalıyorum. Suite odada kalıyorsun. Dur bakayım, aydınlatıyor Pınar. Dur bakalım, bekle. Aydınlatsın Pınar seni. Heh. Evet, İpek Canbulat, ünlü astrolog, şu anda Kıbrıs'ta. Girne'desin değil mi? Evet, Girne'deyim. Bu geldiğimde şeydeyim, Girne merkezdeyim yani şeyde kalıyorum. Grand Paşa Otel'de kalıyorum. Şimdi nasıl, biraz iyi mi? Biraz daha iyi. Keşke biraz daha görsek Biraz seni. daha Pınar, biraz daha yaklaştır. Pınar, yanında şeyi taşısana. Abajuru taşısana, sana zahmet. Anca Sana bu kadar zahmet. oluyor. Anca bu kadar. Olsun, biz buna da razıyız. Yeter ki İpek yayında olsun. Teşekkürler Bilal abicim. Nasılsın? Yeni gündem haberleri varmış. Ya bugün çok Biraz yoğunum. böyle kaldım ama nedir durumlar? Çok yoğunum. Tam yayına girerken de İrem Derici yazmaya başladı. İrem'le ilgili story'de bir şey paylaştım. Onu da etiketlemiştim. Biraz sonra konuşacağız hepsini. O yüzden İrem'e cevap verirken biraz uzadı. Birazdan konuşacağız hepsini. Peki Kıbrıs'ta hava nasıl? Bahar gelmiş mi Kıbrıs'ta? Vallahi ben üşüyorum burada yani. Ay, Bir de bu arada kusura bakmasınlar. Gerçekten kusura bakmasınlar izleyenler. Evet. Çünkü ilk defa böyle fölsüz falan çıktım. Yani saçlarım başlarım da çok şey değil ama dedim ki herhalde bunlar beni sever. Bana da bir şey demezler. Ayıptır söylemesi. Masajdaydım, yeni geldim daha. O yüzden böyle saçımı başıma fön çektirecek vakit bulamadım açıkçası. Olsun, canın sağ olsun senin. Sen her halinle iyisin. Teşekkür ederim Bilal abicim, sağ olun. Caner, baban nasıl oldu Caner? Ay süpersin. Süpersin. Caner, tamam Caner, Banu'yu halledeceğim şimdi. Baban nasıl oldu Caner? Caner, sevgili moderatörümüz Caner Tuzcu'nun babası yoğun bakımda İzmir'de. İyileşmedi mi? Ay iyi değilim diyor. Çok da dua ettik Caner'cim ya. He. Caner yoğun bakımda devam ediyor öyle mi? Ay Caner ya. Teşekkür ederim. Ay Sağ Caner ol. ya. Benim Allah oğlum. yardımcısı olsun. Allah yardımcınız olsun. Aferin. İnşallah toparlar. İnşallah toparlar. Ağır antibiyotiğin organlara zararı var diyor. Peki Caner'cim. Peki Caner. Teşekkür ederim Gülseren Hanımcığım. Sağ olun. Teşekkür Caner ederim. aynı zamanda hem moderatörüm hem de özel abonem, özel üyem arkadaşlar. Dilek Şenyurt da burada. Özel abonelerimden Dilek Şenyurt da burada. İnşallah iyi olur o da diyor. Peki arkadaşlar. İpek ne kadar güzelsin diyor. Servin işi sağlam. Bak o sen... kadar da kötüyüm ki ilk defa böyle ya, çıktım. İnanın yani gerçekten çok kötüyüm. Hiç halim de yok. Ama biliyorsunuz Bilal Bey'in yayınlarında böyle çok özenirim. Sanki televizyonda programa çıkacakmışım gibi giderim. Ama nedense bugün böyle oldu. Kusuruma bakmayın ne olur. O saatte gerçekten kuaför bulamadım. O yüzden saçımı böyle topladım. Estağfurullah. Peki arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'e söylediği çok ilginç bir söz var. Onu biraz sonra sözün tanıkları da var. O konuşmanın tanıkları da var. Biraz sonra onu konuşacağız. Özbekistan'a çok selamlar. Özbekistan'a ve teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Evet, da burada. Özbekistan'dan da yazmışlar. Bir de Ruksara yazmış. Merhaba Bilal Bey, merhaba İpek Hanım. Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sizi sormalı. Sizler de iyi misiniz? Herkes çok iyi olsun. Hepimiz çok iyi olalım. Evet. Hande Erçel'in giydiği o lüks ayakkabılar, o şatafatlı, farlı. Gördüm.
Gördüm. Gördün. O Evet. ayakkabılar kaç asgari ücret, onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Dizilerde ne oluyor onu da konuşacağız. Evet, şuradan başlayalım. Bu gece taşacak bu deniz bekleyenler basketbol milli takımının maçını göreceksiniz o Heh. saatte ekranda. Taşacak bu deniz yeni bölümü yayınlanmıyor arkadaşlar. Bu TRT'nin işgüzarlığı biraz. Şöyle ki bu milli maçın bugün oynanacağı haftalar öncesinden belli, belki de aylar öncesinden belli. Dünya Kupası elemesi, Türkiye Sırbistan basketbol milli maçı ve bu tarihte bu akşam oynanacağı belli. Ancak taşacak bu denizi yayınlayacağız diye normal akışı verdiler insanlara, millete duyurdular. Halbuki son anda değişiklik yaptılar ve milli maçı yayınlamaya karar verdiler. İnsanları niye böyle sıkıntıda bırakıyorsunuz? Ona göre program yaptık diyorlar. Diziyi seyredeceğiz diye bekliyoruz diyorlar. Nereden çıktı bu basket maçı diyorlar. TRT'nin koskoca devlet televizyonunu yönetemiyorsanız yönetecek insanlar var. Yani yönetecek insanlar var. Çok büyük bir burada yayıncılık hatası. Taşacak bu denizin yeni bölümü arkadaşlar. Bu akşam yayınlanması gereken bölüm 6 Mart Cuma akşamı yayınlanacak. Bu akşam milli basketbol maçı var. E, yani milli takım tabii ki maçını oynasın ve seyredelim. Değil mi? Ama yani doğru dürüst yapın yayın akışını. İnsanları doğru dürüst haberdar edin. Öyle değil mi İpek? Evet, doğru söylüyorsun, haklısın da 6 Mart tarihinden bahsediyorsun. O 6 Mart tarihi aslında, çok da böyle bana, güzel bir tarih gibi gelmedi. Öyle Biliyorsun mi? ben Niye? tarihler için söylerim, sonra baştan itiraz edersiniz. Ondan sonra da benim dediklerime gelirsiniz. Şeye benzedi bu olay, bu Afra ile Kenan İmirzalıoğlu'nun başlangıç zamanına. Hem ayın 13'üydü hem de salı günüydü, hatırladın mı? Tabii canım. Evet, evet. Senin yüzünde bir şey var. Bak sende başka bir şey var bugün. Bir dakika. Bir dakika. Ne var, Değerli ne var? izleyenler, ben gazeteciyim, ben şüpheciyim. Ben haberciyim, gazeteciyim. Benim işim manşet yakalamak. Bugün bir şey var. İpek Canbulat'ta bir şey var. Işıklar onun için karartılmış. Onun için loş ortam. Detayları görmeyelim, Ondan da yakalayamayalım, hiçbir şey yok. fark İnan hiçbir şey etmeyelim yok. diye. Aman Allah'ım, bu güzelleşmiş, daha da güzelleşmiş. Zaten Bilal güzel abi hiç kadındı. alakası yok. O kadar kendimi kötü ve çirkin hissediyorum ki yani herhâlde en çirkin yayınım bu. Gerçekten. Bana daha çok, bak yanlış anlama söyleyeceklerinden, çok daha gençleşmiş, güzelleşmiş Ya, geldi. herkes öyle söylüyor. Herhâlde saç renginle alakalı. Biraz dip renklerini koyu yapınca saçımın, sarılar arkada kaldı. Daha genç gösteriyor tabii koyu saç. Ondan olabilir ama dinlendim, çok dinlendim buraya. Dinlenmek Belli, için geliyorum artık. Biraz belli. evdeki işleri bırakıp kaçıyorum böyle. Arada kaçamak yapıyorum, geliyorum. İyi yaptın. Dinleniyorum, masajlara giriyorum, işte, istirahat Oh, ediyorum, meditasyon yapıyorum, enerjilerle uğraşıyorum. iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Ben de şuradan Gmail'imi bir bulabilsem. O Çok kadar iyi. merak ettim ki İrem'le ne konuştuğunu, biliyor musun? İrem'le yazıştık. İrem Derici ile ilgili ben bir paylaşım yaptım bugün. Onun ilişkisiyle ilgili bizim kafamızı karıştırıyor ya. Onu biraz sonra konuşacağız. Biraz Tamam. sonra konuşacağız. Pardon, bir saniye şuradan şu Gmail'imi hemen şey ettiriyorum ve ondan sonra bugün aslında dolu dolu bir gündem var bizde. Şey, Mehmet Ali Erbil'i konuşalım mı? Gülseren Ceylan'la Ona da çok boşandıktan merak sonra. ettim. Yani ama baştan söylemiştim. Evet, Yorumlar da yapmıştım bu evlilikle alakalı. evet, Zaten toksik olmuş bir ilişki. Yaş farkı önemli değil diyoruz ama şimdi yaş farkı bir jenerasyon olursa normal ama böyle evet. 2-3 jenerasyon birden olursa çok anormal. Çünkü 42 ondan yaş. bile küçük bir kızla evlenirsen olacağı bu. 42 Evlilik de yaş. birazcık dengi dengine olacak. Hiçbir şey dengi dengine değil. Mehmet Ali eski günlerini çok arar. Eski günlerde yaptıklarını yapmaya çalışıyor ama olmaz. Kova burcu zaten, bir o olayın içerisinde bir şey hissettim. Konuşmama kararı. Neden bu konuşmama kararı? Muhtemelen Mehmet Ali yine bir halt yaptı. Dolayısıyla bundan dolayı da konuşmama kararı ve kızı da, verdiklerinle susturmaya çalıştı. İşte bir araba, işte takılar vesaire vesaire. Evet. Şimdi Erbil evlilik süresince Gülseren Ceylan'a
Yani buradan ne verdi? Kendisine ait servetten, boşanma protokolünde ne vardı? Boşandığı eşine servetinden neler verdi? Herkes bunu merak ediyor. Yani öyle el elde baş başta Değil. boşanılmıyor Değil. ünlüler dünyasında. Üzerine kız zaten susmak zorunda kaldı ve konuşmama kararı aldırdı. Neden? Burası bir şaibeli ve muamma bir durum söz konusu burada. Neden? Niye Evet, şimdi konuşmama kararı aldırıyor? Boşa Erbil'in ama neden? Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım'ın açıklamasını biliyoruz. O açıkladığı kadar biliyoruz. Gülseren Ceylan'a evliliğinde hediye aldığı o spor arabayı vermiş. Yani tamamen zaten onun üzerine alınmıştı. Onu Gülseren Ceylan'a Valla bırakmış Bilal abicim, 20 sene, 30 sene evli kalıp da boşanan kadınlar var. Onlar bile hiçbir şey almadan avuçlarını yalayıp gidiyorlar, bu evliliği sonlandırıyorlar. Bence çok şanslı. 7 ay gibi bir zaman zarfında kız çok şanslı. ve Alacağını çok erken almış. düğünde takılan takılar Gülseren Ceylan onları almış. Şimdi sözüm ona mal mülk konusunda birbirlerinden talepleri olmamış ve Gülseren Ceylan evden taşımış, eşyalarını boşaltmış. Ben 7 ayda sürse evlilik Gülseren Ceylan'ın hiçbir şey almadan sadece bir arabayla işte o takılarla gideceğini çok zannetmiyorum. Devamını da okuyayım. Mehmet Ali Erbil avukatı Şeyda Yıldırım birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmaları olarak gerçekleşti. Ve röportaj yapmayacaklar. İhlal olursa herhangi bir taraf röportaj yaparsa, Tazminat davası konuşursa açılacak. hukuki yaptırım uygulanacak. Yani burada Gülseren Ceylan tabii biraz sivri dilli. Konuştuğu zaman da ağır konuşabiliyor. Evet, Onun evet. için burada bir konuşmama kararı ve orada mutlaka bir maddi tazminat da var. Yaptırım uygulanacak dediği o tazminat maddesi de var. Ağır bir tazminat maddesi. Mehmet Ali de konuşamayacak, o da konuşamayacak. Fakat benim bildiğim Gülseren Ceylan konuşur arkadaş. Daha önce Mutlaka yapmadı mı zaten Bilal abi? daha önce Televizyonlara konuştu. kadar çıktı. Adamı abisinin, affedersiniz ne, iç çamaşırla evin içinde gezdiği kaldı, ne Mehmet Ali Erbil'in yardımcısıyla birlikteliği, işte, ona, taciz ettiği kaldı. Neler Evet, neler söyledi ve sonra zaten Mehmet Ali Erbil kızının, ısrarıyla dedi ki kızı, "Baba eğer dönersen bu evlilik bitti artık. Dönersen bizi tanıma, biz seni reddediyoruz" dediği hâlde bile Mehmet Ali Erbil tekrar Gülseren Ceylan'a döndü. Bu döndü. olmaması gerekiyordu. O zaman noktayı koyacaktı. Hem böyle maddi zarara uğradı hem de artık Mehmet Ali ne yaptığını da bilmiyor. Dün akşam şöyle tesadüfi bir girdim TikTok'a. Evet. Baktım yayınlar yapıyor. Saç sakal birbirine karışmış. Kendisini bitirdi Mehmet Ali. Çok iyi bir, talk show'cu, çok iyi bir, gerçekten, işinin erbabı olan bir adamın bu durumlara gelmesi çok gerçekten üzüntü verici bana göre. Peki, yeni bir ikili doğdu. 3. bölüm de çok, harika bir reyting getirdi. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir. Sevdiğim Sensin dizisi Star'da dün akşam, Fenerbahçe'nin İngiltere'deki maçının yayınını geçti. Maç yayını TRT'deydi. Reytinglerde, totalde Sevdiğim Sensin'in reytingi düşünün Fenerbahçe'nin İngiliz takımıyla maçı var Nottingham Forest'le. Dizinin yeni dizi daha yeni başlamış 3. haftası. Reytinglerde Fenerbahçe'den daha çok seyredildi. 9,57 totalde büyük bir başarı bu. Bu dizi daha da yükselecek arkadaşlar. Yani Uzak Şehir korksun, Taşacak Bu Deniz korksun. Sevdiğim Sensin dizisi geliyor. Bunu izlemedin galiba sen değil mi? Hayır, hayır izlemedim ama sizin söylediğiniz her şeyi takip ediyorum. Konularını ele alıyorsunuz diye. O yüzden dolayı da, benim için önemli olan tabii ki sizin yorumlarınız ama ben araştırdım Aytaç'ı. Çok iyi bir oyuncu. Helin Kandemir'e de baktım. O da mükemmel bir kız. Çok da güzel bir kız, hoş da bir kız yani. Evet, Hoş bir genç daha 20-22 Evet, Helin yaşında. çok hoş bir kız. Çok da böyle yakışmışlar birbirlerine ama tabii ki ne olur sonunu bilemeyiz. Evet,
Yani mevcut senaryolara benzemeyen, birbirine o benzeyen dizi senaryolarının dışında biraz farklı. O yüzden de insanlar seviyorlar. Sempatik geliyor bu dizinin iki oyuncusu, iki başrol oyuncusu ve yeni bir dizi ikilisi, yeni bir işte e, aşk, sevgili ikilisi. Hani öyle hashtag yaparlardı isimlerini dizideki isimlerini peş peşe yazarlar ya fanlar. Hı hı. Fanları da oluştu ve daha da yükselecek bu dizinin reytingleri gibi duruyor. Dedikten sonra şimdi madem dizilerden başladık bu sofraya domuz etinin geldiği dizi tepe taklak olacak demiştik. Aynı Yağmur Altında dizisi. Pazartesi günü yayınlanan üçüncü bölümü birlere düştü reytingde arkadaşlar. 1.85, 1.34, 1.70. Total AB, ABC1. Yani eli kulağında kalkacak dizi yayından. Her kalkan dizi önce ne yapılır? Önce yapımcı ve kanal gününü değiştirirler. Başka bir günde denerler. Bunu da öyle yaptılar. Pazar gününe aldılar dizinin yayınını. Bu hafta pazar günü yayınlanacak ama o da kurtarmaz. O da kurtarmaz. Ne yazık ki yani yaklaşık 200 kişinin çalıştığı bir dizi finale doğru gidiyor arkadaşlar. Aynı Yağmur Altında Londra'da başlamıştı çekimler. Fakat seyirci sevmedi hikayeyi, senaryoyu ve Aynı şeyi üstelik yazıyor buradan. Nuray Hanım da yazmış. Hiç beğenmedim bu diziyi diyor. evet, üstelik Ramazan'a girerken sofraya domuz eti getirdiler. Peki bir şey Güya diyeceğim. Tamam, ben seyretmediğim, izlemediğim için soruyorum. Domuz eti getirdiler de sonra ne oldu? Diziyi mi kaldırdılar? hayır, bir de savundular onu. İşte domuz etini getirip orada yani senaryoda aileye girecek olan Hristiyan bir geline delikanlının onun işte evleneceği Müslüman çocuğun annesi o gelini istemiyor. Ona şey yapıyor işte herkesin içinde onu rezil edecek, mahcup edecek filan. E, Sofraya domuz eti bak senin için özel yaptırdım filan diyor. O kadını iğneleyecek, yaralayacak güya. Masadakiler onu eleştirdi. O anneye eleştirdiler. O domuz etini getirenler. Yapımcı da dedi ki ya dedi bu büyük tepkilere bir tepki gösteriyorsunuz ama dediler dizinin içinde zaten bizim oyuncularımız diğer karakterler o domuz etinden dolayı o oyuncuya o karaktere büyük tepki gösterdiler zaten. Biz burada amacımız işte o oyuncuyu o karakteri eleştirmekti. Onu yapabileceklerinin sınırı yok ama onu ağır şekilde eleştirdik zaten. Niye eleştiriyor? Ya bırakın bunları Allah aşkına. Siz reyting almak için sofraya domuz eti getirdiniz Müslüman sofrasına. Yani hiç lafı dolandırmayın. Halk zaten bunu yemedi seyirci. Hı hı. Dolayısıyla ay bu kadar konuşmak bile fazla. Doğru, bence de hiç yani başka bir konular yok mu? Dilek Şenyurt diyor ki senaryoyu berbat ettiler zaten ondan sonra diyor. Evet. Edis'i sen çok seviyorsun biliyorum şarkılarına. O Martılar şarkısına bayıldığını da biliyorum Martılar. Evet. Evet Edis bu uyuşturucu operasyonuyla ilgili yakalama kararı çıkmıştı yurt dışında olduğu için. Rio Evet. Festivali'ne gitmişti. Hı hı. Rio Festivali'ne gitmişti Brezilya'ya tatile ve arandığını duyunca da oradan mesaj yollamıştı. Geleceğim, döneceğim. Benim yasaklı maddeyle falan ilgim yok. Sonra ne oldu peki? Gereğini yapacağım dedi. Bu sabah uçaktan indi İstanbul'da geldi. Hemen gözaltına alındı ve saç testi, kan testine gitti. Sonra savcının karşısına çıktı. Bekliyoruz devamında ne olacak diye. Yani sence Edis kullanmış mıdır yasaklı madde? Benim artık yani kimseye itibarım kalmadı. Çünkü kullanmadı, aman kullanmaz dediğim insanlar kullandı çıktı. O yüzden dolayı bilemiyorum ama yani Ediz'i evet beğenirim ama ya kullanmış da olabilir. Yurt dışında neredeydi? Brezilya, Rio Festival. Ha, Brezilya'daydı.
Evet. Brezilya'daydı. Yani olabilir de, pozitif de çıkabilir. Eğer, bilmiyorum, çoğu ihbarlar da doğru değil. Bu saçma sapan torbacıların iftiraları da çok da bana çok, doğru dürüst gelmiyor yani. Kaç kişi çünkü pozitif diye gittiler, hepsi negatif çıktı döndü. Hande Erçel'in ayakkabısını konuşacağız arkadaşlar. Hande Erçel'in ayakkabısı kaç asgari ücret değerinde? İrem Derici'yi konuşacağız. İrem Derici beni aradı, ne dedi biraz önce, yayına geç girmemizin sebebi oydu. Bu arada Enes Batur pozitif çıktı. Yasaklı maddede Onu biliyorum. ünlü YouTuber Enes Batur Evet. pozitif çıktı. Ben sana attım bunu WhatsApp'tan ama sen o Evet, sırada biliyorum, masaj geldi. yaptırıyordun Kıbrıs'ta kendine masaj. Tabii meşguldün, bakamadın buna biliyorum. Masajdaydın. Gözünden kaçtı. Olabilir. Bu uyuşturucu partileriyle ilgili olarak bugün Sabah gazetesinde Onu da gönderdin, biliyorum. Bir tane daha gönderdin. Bu partili evet, yapan Gariboğlu galiba. Kasım Garipoğlu'nun Evet. Yalısı'nda düzenleniyor bu yasaklı madde, uyuşturucu düzenleniyordu partileri. En az 100 kişi katılıyormuş ve bunların pek çoğu da ünlüymüş. O ünlü isimleri sayıyorlar Tamam, haberde şeyler. saydılar zaten. Bir tanesi Defne Samyeli'nin kızıydı, davete gelen konuklara. İki tanesi de katılıyormuş. İkisi de katılıyormuş Defne Samyeli'nin kızlarının. A, ben öyle mi? O İkisi de ikincisini bilmiyorum. katılıyormuş. İkisi de Defne Samyeli, kızlarım masumdur diyordun hep, kızlarım diyordun, öyle şeyler yapmaz diyordun ama bu haberler çıktıktan sonra hiç konuşmadın bu konuda. Defne Samyeli, senden açıklama bekliyoruz. Şoför, temizlikçi, barmen, aşçı hepsi itirafçı oldu Yalı'da çalışan ve verdiği isimler arasında senin kızlarının isimleri var. Yani biri yalan söylüyor, hepsi mi yalan söylüyor? Bu arada Londra'da, İngiltere'de olup da hala Türkiye'ye geleceğim, annem ev taşıyor diyen Ocak ayında ve o günden beri de orada paylaşımlar yapıp Türkiye'ye dönmeyen Şevval Sam. Şevval Sam, Şevval affedersin. Sam değil, Şevval Şahin. Şevval Şahin, Şevval Sam. Ne güzel kadındır Şevval Sam. Ay, çok Ne beğenirim. güzel Bal sesi vardır türküleri. Şevval Annesini de Sam'ın. çok beğenirim ama. Evet. Annesi Leman Sam'ı da çok Çok beğenirsin. beğenirim. Güzel olana gidiyor aklım benim. Önce onun dilime dolanıyor. Şevval Sam kusura bakmasın. Şevval Şahin, o da güzel güya. 2018 yılı Türkiye güzeli. Baştan aşağı estetik. Estetikli güzel. Biliyorum, biliyorum onu. Londra'da ve gelmedi hala daha, yurt dışında. Gelecekti, gelmedi. Geleceğim dedi, gelmedi. Gelemez. Niye gelemez biliyor musun? Kanını Çünkü temizlemeye çalışıyor çünkü orada zamanı uzatarak. o da kurtarmaz. O da kurtarmaz. Neden? Şimdi bu söyleyeceğim. Şimdi bugünkü haberde bu evde çalışanlar, şoför, temizlikçi, barmen, aşçı, onların itirafçı olmuşlar. Tamam. İtirafçı olursan sana Biliyorum, senin az, ceza veriyor. evet Yani cezadan daha biraz, az ceza muafak veriliyor. alıyorsun. Ha, evet. Bundan faydalanmak için ne biliyorlarsa anlatmışlar ve demişler ki bu partileri düzenleyenlerden biri de Şevval Şahin'di demişler. Yani sadece Şevval Şahin yasaklı maddeyi içen değil. Bu iddia, onların söylediği bu. Evet. Organizasyon da yapıyormuş. Yasaklı madde organizasyonu. Yani bu acayip bir iddia. Ciddi bir suç aslında bu. Bu doğruysa Şevval Şahin isterse Londra'dan arayıp bağlanıp kendini anlatabilir bize de. Türk yargısına da, savcılığa da ifade verebilir gelip buraya. Yani aklanması lazım. Bunları eğer yapmadıysa yapmadım diye kendisini savunması lazım. Londra'da oturmakla olmaz ki. Çok ciddi. Bir daha bir bakayım şimdi, bir saniye. Orada çok daha çarpıcı sözler var, açıklamalar var. Eee, Yani bu iş devam eder mi sence? Yasaklı maddeyle ilgili olarak gözaltına alınmalar devam eder mi sence bu Daha devam operasyonlar? edecek çünkü Türkiye bu konuda söylemiştim geçenlerde de, yani uyuşturucu ve, sanal bahis konusunda, devlet inanılmaz hassas ve dolayısıyla hatta sadece bu narkotik değil. Bakın, bu sanaldan oyun oynayanlar, bunları yönetenler, bu kara paraların aklanmaları, bu arabaların içerisinde bulunan bu 30 milyon dolarlar, bunlar kolay işler değil. Aslında devlet bir noktada iyi yapıyor ama mühim olan bu torbacıları toplamak değil. Asıl bunların başları, baronları toplamak lazım. Bunlara ulaşmaya çalışıyor devlet ama bizimkiler konuşmuyor. Aslında konuşsalar, Ya, itibarcı olsalar,
Ceza da azalacak zaten ama en azından gerçekler ortaya çıkacak. O yüzden dolayı yani konuşmaları lazım. Bu böyle olmaz. O zaman hiçbir yere gelemezler. Bulunamaz yani bu baronlar. Tutuklanan temizlikçi Yağmur Uçkun 3,5 yıldır çalıştığını orada, parti sonrası temizlik yaptığını, evin çeşitli yerlerinde beyaz ve pembe toz kalıntıları, şeffaf küçük poşetler ve esrar izleri gördüğünü söyledi. Uyuşturucuyu Sasol'a kaplı kişinin getirdiğini anlattı. Garson Esra Yoldaş Balcı ise 5 kez servis yaptığını, katılımın bazen yüzü aştığını, küllüklerde neyse işte bu yasaklı madde Bayağı kalıntıları. ciddi bir şey bu ya. Büyük bir, Çok, parti. çok, çok, çok. Şöyle bir bakayım, bir dakika. Öte yandan bu soruşturmada tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olduğu açıklandı. 33 kişi bak kendini kurtarmak için neleri anlatıyorlar. Bunlardan biri de Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın'dı. Hı hı. İfadeye ilk etapta kendisi de kullanmış. Ben parti düzenlerken kullandım diyor. Fatih Garipoğlu ile Kasım Garipoğlu sıklıkla bu partileri düzenlerler. Yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez ben bu kişilerin partilerinde barmenlik yaptım. Ben pişmanım diyor. Cep telefonu şifresini de savcıya veriyor. Bir saniye. Ha, bu partilerde yerlerde neyse yerlerde yasaklı madde kullanılsın diye rulo şeklinde paralar yerlerde olurdu. Odalarda yasaklı madde kullanan kişiler tuvalette musluk yanlarında kalıntılar bırakırlardı temizlik yap. Allah Allah, ciddi bir şey bu. Evet. Üst kattaki bizim üst kattaki mutfaktan dışarıya çıkmamız yasaktı. Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaplara koyardık. Kurallar vardı. Bu kurallara uymayan çalışanlar bir daha oraya gelemezdi. O A! işten çıkarılıyor demek ki. Bu partilere katılan ünlü isimleri de sayıyor bu adam barmen. Tamam. Firari iş adamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Miss Türkiye Aman! Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları, Mert Ayaydın, Burak Altındağ, 27 tane isim sayıyor. Özge Ertöz, Sergen Yalçın'la Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la geçtiğimiz aylarda gittiği bir mekandan poz veren voleybolcu Özge Ertöz, modacı Sandra Alazoğlu. Hâlâ devam mı ediyor bunlar, bu kadar isim? Yani tabii operasyon devam ediyor. Bunları da savcılığın aradığı isimler var. Bak, partiye katılanların yeme içmelerinin ev sahibi tarafından karşılandığını aktaran Aydın, yani orada 2-3 gün kalıyorlar biliyor musun? Tamam, kampa gider gibi gidiyor bunlar. Evet. Bravo. Firari isimler Kasım ve Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova, eşi Ayşegül Şeynova ve Şevval Şahin'in bu partileri düzenleyen isimler olduğunu söyledi. Uyuşturucu Gördün mü kampı. Şevval Şahin ismi Uyuşturucu nereden bu. çıktı? Ya yani partiyi düzenlemek bu ağır suç. Zaten yardım ve yataklıkla aynı suç bu. Çünkü sen evini kullandırıyorsun yasaklı bir madde için ya da meskenini kullandırıyorsun. Çok ağır bir suç bu. Çünkü yardım ve Organizasyonunu yataklık yapıyorsun. yapıyorsun. O partilerin, o yasaklı maddelerin kullanıldığı partilerin organizatörlüğünü organizasyonunu yapıyorsun. Yani bu bayağı ciddi bir suç. Bu Tabii. e, Deniz Seki 7 seneye mahkum oldu. Yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer göstermek suçundan 3 sene hapis yattı. 3 sene. 7 Biliyorum. seneye mahkum yer göstermek ve yardımcı olmaktan. Aynı şey, bu kızın Şevval Şahin'in bu iddiadaki durumuyla aynı. Sabah gazetesinin haberi bu okuduğum. O da savcılıktan aldığı bilgilerle yapıyor bu haberi. Mert Ramazan Demir'le ilgili haberimiz arkadaşlar. Hadi Ah, şeyi söyleyelim. Mert Ramazan Demir'in Miray Daner'le oynadığı Bize Bir Şey Olmaz dijital
kanalda 25 Mart'ta yayınlanacak. Disney Plus bugün açıkladı. 25 Mart'ta 8 bölüm çekildi bu dizi ilk etapta. Fragmanını gördünüz mü? Gördüm, fragmanını gördüm. Nasıldı? Hep onu sorarım zaten. Söyleyeceğim. İlk 4 bölümü 25 Mart'ta yayına girecek. Eee, Fragmanda şu söz çarpıcı: hiçbir aşk korkuyla başlamaz. Aşk her şeyden çok inanmak ister. Hiçbir aşk korkuyla başlayamaz. Ya Mert, Ramazan Demir Mart ayında damgasını tam anlamıyla vuracak. Hem bu dizisi yayına girecek, Bize Bir Şey Olmaz dijitalde, hem de Show TV'de Delikanlı dizisi yayına girecek. 24'ünde bir aksilik olmazsa Delikanlı Show TV'de yayına girecek. 25'inde bir gün sonra da dijitalde Bize Bir Şey Olmaz dizisi yayına girecek ve Mert Ramazan Demir'e hayranları ve Türkiye doyacak. Fragmanda Miray Daner'le Mert Ramazan Demir'in uyumları konuşuldu. Tamam. En çok son derece uyumlu oldukları konuşuldu. Mert Duygusal herkesle uyum sağlar. O öyle bir çocuk yani. İlla o Miray'la olup olmaması önemli değil o. Mert herkesle uyum sağlayabilir. O yapıda bir çocuk o. Anlatsana biraz Mert'i. Nasıl Yani Mert gözlemliyorsun Kova çocuk burcu. olarak? Çok Evet. böyle kararlı, istikrarlı ama geçinilmesi zor. Çünkü onun çizgileri var, kararları var. Yani Mert'le anlaşmak tabii ki zor ama iş hayatında biraz daha yumuşak. Çünkü Mert artık bazı şeyleri aşmış. Dolayısıyla gerçekten çok özel bir çocuk. Yani ben daha bunun kadar özelini görmedim. Ben sizden sonra ben buna merak saldım. Çok araştırdım, baktım, izledim, tanımaya çalıştım, ailesini tanımaya çalıştım. Afra ile olan olaylarına baktım. Ama ben o çocukta çok değişik nüanslar yakaladım. Mert gerçekten çok başka bir çocuk. O nur yüzlü, kız da öyle. Tabii şimdi bana diyorlar ya, "Ay İpek abla hep Mert'i anlatıyorsun, niye Afra'yı anlatmıyorsun?" Ben aslında biliyorsunuz Afracıyım. Yani biraz daha kadınları, hemcinslerimi daha çok müdafaa ederim. Ama Mert, bu dizide çok başarılı olacak, emin olun. Bakın Afra ile Kenan'ın, dizisi için çok güzel yorumlar yapmadım. Ta ki başından itibaren, fragmanı seyrettiğimden itibaren ama Mert'in eşi ve emsali olmadığı için bence çok başarılı olacak. Kızla da herhangi bir problem yaşamayacak. Bu dizi patlayacak. Ben öyle düşünüyorum. Hani olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Afra ile Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi gibi. Ya, olumsuz bir şey zaten. O anlamda diyorsun. Evet. Evet. Çünkü ben fragmanını izlemedim ama eskisinin tarihleri de iyi değildi. Buna baktığım zaman hiçbir sıkıntı görmüyorum. Herhangi bir olumsuzluk da olmayacak. Çünkü ben, Mert'in doğum haritası elimde. Dakika dakika, saniye saniye bakıyorum. Ne yaşayacak? Bu hafta ne olacak? Medyalık olacak mı? Magazinsel bir boyutu olacak mı? Afra ile arası nasıl? Barıştı mı? Küstü mü? Kavga mı etti? Tartıştı mı? Yani Mert'i o kadar çok irdeliyorum ki doğum haritası elimde olduğu için de çok böyle, güzel analiz ediyorum. Artık Mert'i sanki benim, eee, çok yakın bir ahbabım ya da arkadaşımmış gibi görüyorum. Aslında hiç alakası bile yok ama içimden öyle bir frekans ve öyle bir elektrik geçiyor ki biraz da tabii ki mesleki hayatımla alakalı. Çünkü, enerji uzmanı olduğum için enerjileri çok iyi anlarım. Mert mesela negatif enerjiyi erkek arkadaşlarından yiyordu. Mert dikkat et diye uyardım. Yayınları bunları takip ediyor Mert zaten. Etmemesi imkansız. Dolayısıyla bir anda Mert o çevreden elini ayağını çekti. Kabuğuna girdi. Farklı bir Mert oldu. Ardından da dizi patladı. Kim bilir daha neler olacak. Dilek Şahirt diyor ki bir kere diyor onların diyor kalplerinin güzelliği yüzlerine yansımış diyor. Mert İkisi de Ramazan öyle. Demir'le Vallahi Afra öyle. için. İkisi Afra de öyle. için. İkisi de öyle. Allah'ım ya Rabbim şu yüce Ramazan gününde ayırma ya Rabbim onları. Gerçekten ayırma. Yok, zaten beraberler canım. Zaten beraberler. Biz Şimdi beraber, biz mutlu olduklarını biliyoruz. Birbirlerini sevdiklerini biliyoruz. Beraber olmaları önemli değil ki. 2 insan evlilik yapar, çok büyük bir aşk evliliği yapar, nefretle ayrılır, boşanır. Çünkü kötü enerjiden olur, nazardan olur. Dünyada ben insanlardan tehlikeli yaratıklar görmedim. Hele ki en yakınlarından bulacaksın bu tehlikeyi. O yüzden diyorum göz önüne çıkma Mert. Arkadaşlarınla sosyal bir hayatın olsun ama dışarılarda gezme, olmaz.
Yapacaklarını biz de dışarıda seni tabii ki Afra'yla görmedik. Göstermezsiniz kendinizi. Göstermediniz ama sizin için ayrıldı dediler. Hayır ayrılmadılar dedim. Eğer şayet ayrılmış olsalardı Mert başka bir kızla görülürdü. Afra da başka bir erkekle. Bunlar genç ve güzeller. Neleri eksik ki? Yalan dolan. Sürekli yalan haberler. Yok ayrıldılar, yok böyle bir şey yok. Bakın tartışabilirler. Evliliklerde de bu olabilir. Her zaman söylediğim şey bu. Ben Allah'ıma sığınıyorum, dua ediyorum onlara. Kesinlikle bir ayrılık söz konusu görmüyorum şu yakın zamanda. Ben onların hep evleneceği ümidiyle, hep o öyle güzel duyguyla bakıyorum. Gerçekten Bülent Hanım da söylemişti. Zaten eğer Mert bu işi geçe alırsa alacağım, tutacağım elinden Kadıköy Nikâh Dairesi'ne götüreceğim. Nikâhı orada ben zorla kıydıracağım diye. Evlenirler onlar Bilal abi. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani. Evlenirler diyorsun. Evet. Peki Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusuna tekrar geleceğiz arkadaşlar. Fragmanla ilgili şunu da söyleyeyim. Duygulu bir fragman, tutkulu bir fragman. Aşk ilişkisini ucundan kıyısından görebildiğimiz, anlayabildiğimiz, hissedebildiğimiz başrol oyuncuların karakterleri arasında bir fragman, bir aşk hikayesi vaat ediyor. Şimdi şöyle, arkadaşlar da yazıyorlar burada, seyirciler de, bizi izleyen takipçiler de yazıyorlar. Yani insanlar şunu söylemek istiyor. Ya Mert Ramazan Demir tamam da Miray Daner, ben yani o istemiyorum Miray Daner'le öpüşmesin, sarılmasın, ilişki yaşamasın onun karakteriyle. Afra ile ben onu istiyorum falan. Tamam da güzel kardeşler. Bütün dizilerde, bütün filmlerde Bütün Afra ile dizilerde Mert Afra'yla oynayamaz birlikte ki. olursa geçenlerde de söyledim ben. O zaman bir Evet, anlamı kalmaz bu olayın. evet dur. Çünkü biz onlara sadece Yalı Çapkını'nda tanıdık. Öyle bildik, öyle kalsınlar. İkisi de ayrı dizilerde muvaffak olsunlar. Evet. Şimdi onu izlerken Mert Ramazan Demir'in oyunculuğuna bakın siz. Yani tamam Miray Daner'i izlemek, incelemek, görmek istemiyorsanız gözünüzü ona doğru bakmayın, kapatın. Mert'i ve Afra'yı hayal edin orada. Mert'in oyunculuğuna kitlenin. Geliştirmiş mi? Daha mı iyi? Daha mı güzel oynuyor? Kendisi daha mı bakımlı filan? O taraflara bakın. Ertesi gün de burada yorum yapalım, tartışalım, konuşalım. Pardon, sen söylemek istediğin varsa bu konuda Hayır, söyle. benim söylemek istediğim bir şey yok. Sadece Mert'le alakalı Kova burcu şanslı bu sene. Onların senesi. İş yönünden de çok güçlü olacak. Çünkü kovalara baktığım zaman balık ve kovaların senesi bu sene. Yani parasal anlamda ve iş anlamında önleri açık ve aydınlık. O yüzden Aslan'da dolayı bir şey Mert'ten yok çok mu? eminim yani. Herhangi bir sıkıntı yok Mert'le alakalı. Aslan'a bir şey yok mu bu sene? Aslan'a bir şey. Yani aslanlar, aslana bir şey yok mu derken Aslan burcu zaten kendi özellikli bir burçtur. Erkekleri o sinirlendiği zaman etrafında kimse kalmasın onu. Öyle bir kükrer ki Karşı gel. estiriverir. Çok sakin, sükunetli gibi görünür ama eserse felaket eser. Anladım. Peki şimdi Dilek Şahin burada, özel abonem. Caner burada. Halit Ergenç karısı farklı dizilerde oynuyor. Kendini farklı dizilerde o kendisi. Problem yaşamıyorlar. Karadayı'da Evet, evet, Kenan'la aynı beraber fikirdeyim oynadı. canım. Adamın karısı Timuçin Esen oynuyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Caner burada. Özel abonem. Dilek Didem Şahin Hanımcığım, burada. koçlar için söylemişsiniz. Ben de söylemiştim ama iş hayatıyla ilgili değil. Koç zaten çok başarılıdır işinde. Koçlar genelde iki evlilik yaparlar. Genelde, genelde. Anlaşılması zor. Onun kendi kuralları vardır. Zorla bir şey yapmazlar. Ama onların ben evlilik ve özel hayatlarıyla ilgili konuşmuşumdur. Parasal anlamda borçları var koçların. Nasıl iyi olacaklar bu sene? Mümkün değil maddi açıdan. İş anlamında çalışabilir, üretebilir ama koçların borçları var. O yüzden dolayı sıkıntı yaşıyorlar bu ara. Peki Süreyya Diker burada mı? Özel abonem Süreyya Hanım. Süreyya Hanım herhalde daha sonra izleyecek bizi. Ezgi'cim ben burada burçları anlatırsam tek 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 o zaman yayınımız patlar. O yüzden dolayı bana özelden yazabilirsiniz. Burçlarınızı da soruyorsanız doğum tarihlerinizi yazın. Oradan size yorum yaparım dönerim oldu mu? İpek Astro. Ümran yok mu Peki, burada? Ümran yazardı aslında benim adresimi. Benim biliyorsunuz Instagram adresim İpek Ünlü Koç. Yazıp bana bağlanabilirsiniz oradan. O zaman sorduklarınız ben burada çünkü 12 burcu anlatırsam inan 1 saat bile değil 2 saat sürüyor. Ezgi. peki bana müsaade et İpek'cim dur. Tamam. Nelly de Manzano, Nelly de geldi mi hiç bugün Caner? Nelly de Manzano. Arjantin'den özel abonem Nelly de Manzano.
Ona da selam olsun diyelim. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem Delfina Dimasio. O da gelmedi. Peki. İpek Hanım'a, İpek Astro Instagram hesabından DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer özelden yazarsanız size zaman ayırabilir ama burada dediği gibi yayının içinde olduğumuzdan Bu dolayı 2 Burcu mümkün değil. Yani böyle 1 saatte sığdıramam. 2 saat yeter buna. Bir de artı sadece Burç'la da alakalı değil. Caner teşekkür ederim canım benim. Caner şu anda benim Instagram adresimi yazdı. Zaten oraya tıkladığınızda görürsünüz beni. Dediğim gibi oradan yazarsınız. Oldu mu? peki. Peki arkadaşlar. Evet, Hande Erçel'in ayakkabısı kendisi paylaştı bugün Instagram hesabında. Hande Erçel kıyafeti bu fotoğrafı boy olarak Gördüm. paylaştı. Ayakkabı detayı da böyle. Hanımların çok ilgisini çekmiş ve bana da DM'den sordular. Bilal abi bu ayakkabıyı bize ne olur bul. Bunun özellikleri nedir diye. Gördün mü sen bunu? Beğendin mi İpek? Ay, benim tarzım değil. Hiç beğenmedim. Kendine yönelik bir tarz yapmış Hande. Yani, nasıl anlatayım ki? Çok değişik, farklı. Farklı bir şey yapmış o. Yani Evet. ben bu kombini beğenmedim bir. Ama Hande Erçel'den beklenilir. Çünkü çok uç noktalarda bir kız. Yani ne yaptığını da bilmiyor, farkında da değil. İnsanların bunu beğenmesi söz konusu olamaz. Gerçekten güzel değil. Beğenen var mı aranızda? Hadi ayakkabısının üstündeki o, bağcık şey, boğmalı bir şey var. O ne? Anlatayım. Beğenen birisi var mı dedim, ben beğendim. Hande Erçel'in tarzına çok uyduğu için beğendim. Yoksa yani Şebnem giymesini istemem. Şebnem Beğendi tamam. zaten ama Hande Erçel zaten uçuk kaçık bir kız. Bir de yay burcu. Yani böyle nasıl biliyor musunuz? Evet. İlgi çekmek, toplum içerisine girdiği zaman övgüler bulunsun. İşte onun enteresan ya da ilgi çekici, absürt olan bir şeyinle bile gurur duyulsun. Öyle bir şey var o kızda. Hande uç noktaların kızı. Dolayısıyla yani ben beğenmedim. Ve Niye baksanıza beğenmedin? neresi beğenilir bunun Allah'ını seversen? Beğenmedin. Böyle bir tarz mı olur, öyle bir ayakkabı? Zerafet yok, kabalıktan başka bir şey değil. O Kaba mı ya? ayakkabı pahalı olsa ne olur? O ayakkabı ulaşılamaz olsa ne olur? Yani. Yani neredeyse 2 tane Bak şunları Dilek versene. Şenyurt yazmış. 3 Evet, tanesini yaylar versene. özgürdür diyor. Korkunç özgürdür. Kendi kendine uç noktalarda olduğu için bir şeyler yapmaya çalıştı Hande. Ama ben beğenmedim. Tamam. Normalde Hande'yi çok beğenirim. Peki arkadaşlar, şimdi bu ayakkabı pürüzsüz kuzu derisi ya da rugan deri, iki türlü üretiliyor. Sivri burun ayak boyunu daha uzun ve zarif gösteriyor. Topuğun yüksekliği 9'da 11 santim olabiliyor. Şeye geleceğim, o pantolon paçasındaki o detaya geleceğim. Bu Yves Saint Laurent'in dünyaca ünlü Fransız markası en popüler ve en güncel versiyonu Billet modeli Yves Saint Laurent'in altın metal burun detaylı yüksek ince topuk olduğunu söyledik. Sivri burun ve burun kısmında altın metal kaplama var. Orijinal modelinin fiyatı 1500 euro arkadaşlar. Euro kaç lira, euro ne yapar bunu en iyi aramızda İpek Canbulat bilir. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Beşle Sen bilirsin. çarpacaksın. Sen bilirsin. 1.500 euro yani çok bir 75-80 bin lira falan. 80 bin lira nokta atışı demedim mi ben? Yani 80 bin lira büyük bir para değil ki. Yani Türkiye'de yani Türkiye'de Türkiye'ye göre satış belki fiyatı büyük olabilir. O markaya göre değil. değil. O O marka değil. dünyanın en büyük markası. Değil. Türkiye'deki satış fiyatının 150 bin liraya kadar çıktığı söyleniyor. İşte vergiler, şunlar, bunlar filan. Pürüzsüz kuzu derisi ya da rugan deri olduğunu söylemiştim. Ayakkabının üzerine pantolon paçasına o takılan gold bir bilezik, kelepçe, bilezik ya Hiç da kelepçe beğenmedim işte. Orayı diyebiliriz. beğenmedim zaten. Bu tutturularak oluşturulan özel bir stil detayı ayakkabının görselliğini tamamlıyor. Niye beğenmedin? Aksesuar olarak Yani ben ilk defa ayağa hal hal takılır da bileğe. Evet, Ama evet. böyle Evet. kıyafetin üstüne bir bilezik tarzı bir şey takılırsa bana absürt geldi. Saçma, ben beğenmedim benim zevkime. Ben çok ilgi çekmeyi sevmem. Çok sportif giyinirim. İlgi çekecek olsam dahi saçımla, başımla, makyajımla çekmek isterim. Yani böyle ilgi çekmek için, insanlar bunu konuşsunlar diye olacak iş değil yani.
Beğenmedin. Bu ayakkabıdan bağımsız pantolon detayı olarak da kullanılabiliyormuş bu. Kullansın bakalım. Hakan Kelepçe. aldırmıştır bunu. Hande Kelepçe. nereden Ya bilecek? kızı bir dövmediğin kaldı vallahi ya. Bir dövmediğin Hakan aldı kaldı ya. bunları, Hakan. Hakan Sabancı mı aldı Tabii diyorsun? o aldı. Hakan zamanından kalma bunlar. Şimdi nereden alacak? Yani adam gittikten sonra onun hediyesini kullanmaya devam etmek etik mi peki Bir de sence? çok insan var işte. Kocalarından kalan arabaları, sevgililerinden kalan hediyeleri, kullanıyorlar. Bu bir şey mi? Yani değişik her insanın karakter meselesi. Karakter meselesi. Hande Erçel'e duyduğunuz gibi her şeyi söyledi. İpek Can Bulat. Karakter. Ben o kızı çok seviyorum ama yazık yazık yani. Hani şu hakikaten yazık. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu alabilen var, alamayan var. Bu kadar gösteriş, bu kadar şaşa, bu kadar bir şeyleri reklamize etmek. Bunun da bir anlamı anlamsız geliyor bana. Bu da anlamsız. Yani bir yere giderken giy git, değil mi? Yani orada Tabii. gazeteciler çekerse çeksin. Niye özel olarak onu işte bak bu diyor ki ben farklıyım, çok farklıyım ve bunu kimse de göremezsiniz benden Evet, başka. zaten kendine güvenir, inanılmaz derecede özgürdür. İnsanlar onun zaten absürtlüğünü ya ilgiyi öyle çekiyor işte. Düzgün bir şeyle çekmiyor. Absürtlükle çekiyor. Kimsenin yapamadığı şeyleri yapar çünkü Yay burcu. Kimsenin Gösterici. cesaretlidir. Kimsenin yapamadığı şeyleri çok cesaretle yapar. Eleştirilsin diye. Aslında övülsün diye değil ama konuşulsun diye. Ya reklamın iyisi kötüsü olur mu? Reklam yaptı işte. Taçi Bey. Yani peki, hiç Afra Saraçoğlu böyle bir şey yapmaz mesela. Af Afra. yapar mı böyle bir şey? Böyle Afra'nın bir böyle şeyler yapıp ilgi çekmesine gerek yok. yok. Afra çok doğal. Zaten güzelliğiyle ilgi çekiyor. Bir şey çuval bile giyse Afra'ya yakışır. Çünkü Afra gerçekten doğal güzel. Yani, o yaratılış olarak da onun, tarzı değil böyle. Hayır, asla değil. Duru bir kız, sade bir kız, asla böyle frapan bir kız değil. Ona ters gelir. Afra'ya bunu yapın. Bir geceye bir ödül töreni gecesine gönderin. İnsanlar inanmazlar zaten. Kimdir bunun imaj maker'ı derler. Gülerler çünkü Afra'yla ters zıt bir şey o. Karakterine uygun değil Afra'nın. Afra Af ilgi çekmeyi Afra başarısıyla, güzelliğiyle, duruluğuyla ilgi çeken bir kız. Afra o kadar sade ki, o kadar doğal ki Evet, hiçbir öyle yerinde olur zaten. Ne estetik yok. kadar güzel bir şey iddiasızlık. Gurur duyuyorum kendisiyle. Bütün kızlar estetik peşinde koşuyor. Hiçbir yerinde estetik yok. Ayrıca parantez açıyorum. Mert, Afra'ya hayatta bu kadar para verip de öyle bir ayakkabı almaz. Çok akıllı bir çocuk. Müsrif de bir çocuk değil. Afra da keza böyle. Güzel Parasını hediyeler çok iyi aldı. değerlendirir. Asla böyle saçma sapan şeylere de para vermez. Bir defa bunlar genç. Nereden olacak? Kızın hayatında vardı işte Hakan Sabancı aldırdı. Yani, Mert güzel hediyeler aldı ama Aldı böyle ama değerli lüzumsuz bir şey şeyler aldı. değil. Yani mesela bir saat atıyorum Rolex saat. Ömür boyu evladiyelik kullan. Rolex aldı, evet. Evet, Rolex aldı. Evet, evet. Evet. Şimdi arkadaşlar peki, Hande Erçel'e hayırlı uğurlu olsun bu ayakkabı. İrem Derici'yi sona bırakalım. Peki İrem Derici'yi bugün değişik bir şey yapalım ve şimdi Mert Ramazan Demir'le ilgili o size söyleyeceğim Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili detayı söyleyeceğim. Onur Akay bir yazı yazdı. O yazının içinde size birkaç satır okuyacağım arkadaşlar. Evet. Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu Abis setinde ziyaret ettiğini yazmıştım. Benim programıma katıldığında çarşamba günü de bunu anlattı hatırlarsınız Onur Akay. Eee, Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu sette ziyaret ettiğini yazmıştım. Şimdi başka bir özel detayı sizlerle paylaşacağım. Hazır mısın? Çok meraktayım. Senin yüzünden hakikaten bir şey var ya. Sen Vallahi daha böyle billahi bir yok ya. 4 hakikaten bir saat 10 yaş çalışıp attın uyuyakalmışım. sen ya. 10 yaş attın. Ciddi söylüyorum bunu Herkes aynı şeyi söylüyor. Vallahi Bilal abi. Ben yaşımla gurur duyuyorum. 55 Kıbrıs yaşındayım ben. Kıbrıs'ın Eee, havası mıdır, suyu mudur, bir Yok şey be mi var? Bilal abicim artık yani yarım asırı geçtik. Yaşlandık.
Şu anda makyaj yok galiba. Hayır, hiçbir şey yok. Ya yapma o zaman. O zaman İnan yapma. dudağımda bile Nivea'nın parlatıcısı var. Hiçbir şey yok suratımda. Yapma işte Bak, bak bak, bu. bak hiçbir şey Yakaladım. yok. Bak Ne yakaladım. kalem, ne allık, Yakaladım. hiçbir şey. Tamam. Genç kız gibi gösteriyor seni. Yapma o zaman. Canımsın benim ya. Ne güzel motive ettin Vallahi beni. Ne yapma. mutlu ettin. Teşekkür Vallahi ederim ya. bak yapma kızlar, hanımlar hakikaten yanılıyorsunuz. O makyaj öyle ağır gösteriyor ki yüzünüzü, öyle olduğunuzdan daha olgun, daha yaşlı gösteriyor sizleri. İşte canlı örneği bakın 10 yaşında. Bilal abicim hayır onunla alakası yok. Bak Ne? şimdi. Ne? Çok teşekkür ederim Yo, rica ederim. Tuzla Kerimova. Şöyle söyleyeyim bak şimdi ben masajı çok seviyorum ama genelde spa'ya giriyorum ve Evet, buhar banyosuna giriyorum. evet. Yaklaşık 45 dakika o buhar ve saunada kalıyorum. Belki de ondandır suratım. Yani bütün toksinlerimi attım. Bol bol böyle o şeyler var ya limonlu naneli bir şeyler yapıyorlar. Onlardan içtim. Biraz da Oo, meditasyon yaptım. Enerjimi temizledim. Dupduru geldim. Yani inan şu bile ruj değil. Nivea'nın dudağım uçuk olduğu için hani çatlamasın diye sürdüğüm parlatıcı. Zerre kadar bir şey yok suratımda. Hiç. anladım. Peki, bunu okuyayım ben. Sette ziyaret ettiğini yazmıştım diyor Mert'in Afra'yı. Şimdi başka bir özel detayı sizlerle paylaşacağım. Mert sete çıkmadan bir gece öncesinde Delikanlı dizisinin setine çıkmadan bir gece öncesinde Afra ve Mert'in yakın çevresinde şahit olduğu bir detay. Onur Akay söylüyor. Afra Mert'e bir öpücük kondurmuş ve gözlerinin içine bakarak şu sözleri söylemiş. Sakın beni öptüğün gibi kimseyi öpme. Sette çıkacak ya Delikanlı dizisinin setine A! çıkacak. Delikanlı dizisinin setine çıkacak bir gece önce yanlarında başkaları da var. Arkadaşları, çevreleri var. Afra Mert'e bir öpücük kondurmuş ve gözlerinin içine bakarak şu sözleri söylemiş. Sakın beni öptüğün gibi kimseyi öpme. Bu samimi ama bir o kadar da sahiplenici sözler ikilinin ilişkisindeki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vay canına be! Vay canına Onur Akay be! Güzel demiş yani. Bence çok güzel söylemiş. Niye? Sahiplenmiş ona yani. Sahiplenmiş değil mi? Evet, sahiplenmiş. İşin ilginç tarafı Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı ile ilgili aldığım bilgiler tam da bu sözlerin üzerine bambaşka bir anlam kazanıyor diyor Onur Akay. Daha önce de yazdığım gibi intikam ve aşk sahnelerinin yoğun olacağı dizide Mert'i partnerleriyle bol bol öpüşürken izleyeceğiz. Ya öpmesin ya. Bak kız öpme diyor ya. Ama beni başkalarını beni öptüğün gibi öpme diyor başkalarını. Ya. İşi gereği öpecek, öpsün işi gereği de beni öptüğün gibi onlar nasıl öpüşüyorlardı hatırlıyorsun değil mi dizide Yalı Çapkını'nda? Evet. Afra'nın bu uyarısının Mert'in yeni projesindeki tutkulu sahneleri bildiği için yaptığı çok açık. Bir oyuncu sevgilisi olarak işin doğasını anlasa da insan yüreğine söz geçiremiyor. Afra da iş iştir anlayışıyla Mert'e başarılar dilerken bir yandan da sevgili olarak hissettiklerini dile getirmiş. Ne kadar Of güzel değil mi ya. aşık olmak, aşk yaşamak. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Hakikaten çok güzel. Dilek Şenyurt diyor ki ciddi düşünen bir ilişkide Türk toplumunda kadını öptürmez. He. Toplumda Ama öpüşebilir yani. Böyle bence diyor. ama Dilek erkek bizim Şenyurt. toplumda öpüşebilir. Öyle bence diyor. Evet. Evet, bizim toplumda biraz kadınla erkek eşit olmadığı için, ne kadar eşit de desek olmadığı için doğrudur. Doğrudur. Onur Akay eline sağlık. Onur Akay'ın yazısı bu kadar değil. Onur Akay çarşamba günü gelecek yayına konuşacağız kendisiyle. Detayları ve bu yazılarda olmayan başka bilgiler de var Onur Akay'da. Hepsini konuşacağız. İrem Derici sevgilisine kapıyı göstermişti. Nişanlısına daha doğrusu. Melih Kunukçu'ya. Ve adamın arkasından da bir sürü şey söylemişti. Ondan sonra ayrıldılar. Yani bitti ilişki. Nişan da atıldı. Sosyal medyadan attı nişanı. Sosyal Evet. medyadan saydırdı çünkü. Sen bugün bana dedin ki bu sabah bu yayında konuşacaklarımızı seninle yorumlarken, konuşurken
Bilal abi İrem Derici'nin ayrıldığını da konuşalım dedim. Ben de sana dedim ki ya Evet, ben 2 çünkü gündür ben İrem'i çok seviyorum biliyorsunuz. Çok dobra, çok erkek gibi bir kız. Ya neden evet, bu kız bir mutluluğu, neden bu yakalayamıyor, niye evlenemiyor? Akıl tutulması yaşıyorum. Bu kadar güzel, fiziği düzgün, başarılı şarkıcı İrem, İrem neden? evet, evet. Neden? Neden? Nazar var o Neden? İrem'de, nazar var. Kötü enerjiler ve nazar var kızda. Sen de ama yani öyle diyorsun da bunu çözmek de biraz senin için okuman lazım. Enerjisini yükseltmesi için yardımcı olman Tanımıyorum lazım. ki keşke tanısam İrem'i de gelse de temizlemeseme enerjisine. Bu nazarları yok etsek üstünden. Peki bunu seni İrem'e tavsiye edeceğim. Ama öncelikle şunu söylemem lazım. Eee Şunu söylemem lazım. Evet, İrem Derici ile ben yani sana dedim ki ya ben 2 gündür zaten bu konuyu konuşuyorum yayınlarda katılan arkadaşlarla, konuklarımla. O konu dedim bayatladı. İpek dedim. Evet Yani ama ben çok bugün ümitlendim. Çünkü konuşmayalım. her yerde o haberi okuyorum bugün. Karşıma çıktı yani. Evet, İrem Derici artık bugün konuşmayalım. Benim için bayatladı dedim. Sana bunu böyle söyledim ve akşam saatlerinde bir baktım Arzu Altıntaş'ın ünlü televizyoncu bizim buradaki partnerlerimizden e, Arzu Altıntaş'ın 5 dakika magazin sayfasında İrem Derici'nin bir açıklaması. O sarımsak dişliyi çok seviyorum. Tamamen benim denyoluğumdan ilişkiyi bitirme kararı aldım. İrem Derici diye kadın geri adım attı. Geri adım atmış. Yani benim den yolumdan diyor bu ben saçmaladım demek istiyor. Ben de oturdum story'de sen gel git akıllısın İrem dedim. Senin soyadını İrem gel git koyuyorum dedim. Aa, Ondan sonra hadi sana dedim hayırlı günler hadi bye dedim filan böyle bir öpücük koydum filan. Öyle bir story paylaştım. Gel git akıllı yani etiketlediysen döner mutlaka. Döndü tabii. gel git akıllı. Hemen döndü. Ondan sonra Bilal abi diye yazdı DM'den. Efendim canım dedim. Bilal abi dedi. Sen bana gel git akıllı diyorsun ya dedi. Bana bir şarkının Spotify'dan şeyini attı. Linkini attı. İlk patladığım şarkının adı bak dedi. Şarkıyı attı. Düşler Ülkesi'nin Gel Git Akıllısı şarkının ismi. Ay olacak iş değil. 2013 yılında söylemiş. Ben bu şarkıyla patladım abi diyor. Şarkıyı da Sezen Aksu yazmış ve bestelemiş. Sözünü yazmış, bestelemiş. Barıştınız mı İrem dedim. Barıştınız mı dedim. İrem gitti. Soruma cevap vermedi. Gitti. Bir iki kere daha dedim. İrem orada mısın? İrem orada mısın? Gitti ve yayına girmek zorundayım. Sen de bana yazıyorsun, arıyorsun. Geç kaldık abi diye. Ondan sonra bakmadım bir daha diyeme. Şimdi bitince bakacağım. Ee, Yani böyle bir olay. Barışacaklar mı sence? Ne diyorsun? Barışmışlar mıdır daha doğrusu? Bu işten hiçbir şey olmaz. Nasıl da ya aman ya. Beni bu konuda konuşturtma çünkü ben de okudum bazı şeyleri. Siz de dediniz ki bana nereden biliyorsun, niye insanlara inanıyorsun dediniz. Evet. Şimdi bu İrem'i yaralamadı mı bu olay? Yaraladı söylenilen iftira da olsa yaralar. Gerçek de olsa daha çok yaralar. Bak ben bir şey Dolayısıyla söylemiyorum. Bak Sadun Akil benim çok eski izleyenim. Sadun Akil 83. Bilal abime bir selamlar. İpek Hanım imajını değiştirmiş tanıyamadım. Sen yeni imaj yapıyorsun. Doğru bak Sadun hakikaten doğru söylüyor. Sadun Bey çok teşekkür ederim ya. Gözünüzden bir erkek olarak kaçmaması da beni çok onurlandırdı yani. Sağ İmaj olun. İmajımı değiştirmedim. Ne gibi acaba? Ha, onlar sapsarı uzun saçlarla tanıyorlardı. Ben de Afra gibi doğal olayım dedim. yani yani bilmiyorum böyle bir yorum yani bu Sadun da Ama herkes aynı şeyi söylüyor bana. Ben anlamadım ya. canım yine bir saati tamamladık seninle. Ve ne çabuk geçiyor. Vallahi Yarın da beraberiz. aman Yarın da İrem beraberiz. konusunu yarıda bıraktık ya. Ne Olsun. olursun çok merak ediyorum İrem'le ilgili. Öğrenirsen bana da lütfen bir mesaj at WhatsApp'tan. O öğrenirsem seni yarına kadar meraklandıracağım. Merak etme sen. Ya Yapacağım, yapacağım, hayır yapacağım, bak bir şey yapacağım. söyleyeceğim. Barışabilir. Ama bu Evet. işin sonu ayrılık. Ben sana söyleyeyim. Ya deme Allah aşkına ya. Ama İrem, öyle. İrem ben demiyorum. Bak yani İpek söylüyor. Yani İrem izliyordur İrem beni. vallahi seni üzeni kusura bakma affetme. Eğer gerçekten üzdüyse hiç affetme. Bağışlama yani.
Ya da bağışlıyor gibi yapar mısın? O cins misin bilemiyorum ama değilsin sen. Sen çok dobra bir kızsın. İrem'i çok seviyorum ve çok beğeniyorum ben. Dilek Şenyurt bence de İpek Hanım doğru söylüyor diyor. İrem zor Peki, bir kız. İrem bize affetti gibi yapar, asla affetmez İrem. peki. Hepinizi Sevgiler. çok öpüyorum. Güzel hafta sonlarınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel sahurlar sizi bekliyor bu akşam itibariyle. Hadi bakalım. Yarın tekrar, saat 8'de görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Caner, tamam Caner'cim. Caner'cim tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Dilek, görüşmek üzere. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi Evet. hafta sonları. Yarın Hoşça buradayız yine. Sevgiler hepinize. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay İpek.